Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. Bize yorumlarda şöyle bir soru gelmişti. Görme engelliler sınavlara nasıl girer? Şimdi size bunu anlatmak için buradayız. Çünkü ben bu sabah KPSS'ye giriyorum. Recep de benimle geldi. Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi nelerden nasıl başlayalım? Önce sınavda yani nasıl giriyorsun, sınavı nasıl yapıyorsun onu anlat bence aşkım. Tamam, önce onu anlatayım. Arkadaşlar, görme engelli kişiler sınava ayrı salonlarda girer. Yani sizin girdiğiniz salonda bir tane görme engelli ve ayrıca 2 kişi olur. Bu 2 kişiden birisi size soruları okur, diğeri ise sizin verdiğiniz cevapları kodlamakla Yani görevlidir. sizin dediğiniz yani görme engellinin girdiği salonda. Değil mi? Aynen, yani Hani her görme engelli ayrı bir salonda. Ve genellikle şöyle olur. Engelli kişiler tek bir okulda toplanır. Şu an muhtemelen burada sadece engelliler sınava giriyor. evet, ÖSYM'nin böyle bir Böyle şeyi bir var ama uygulaması bunun var. dezavantajı şu. Ulaşımı herkese uyumlu olmuyor. Çok zor yerlerde de ulaşım olduğu oluyor okulların. Yani Böyle de bir durum örneğin var. ne gibi? Metro gitmeyen bir yer olabiliyor. Otobüs durağının çok uzak olduğu bir nokta olabiliyor. Aynen. Burada sadece görme engelliler sınava girmiyor. Şimdi aşkım Farklı tekrar engel türlerinden de sınava girenler oluyor. aynen. Tekrar sınava dönecek olursak şimdi 2 tane kişi oluyor görme engelli aday dışında. 2 tane adayı da ne yapıyorlar bunlar sana sınav boyunca? 2 tane kişi. Evet, kişi. Bunlardan birisi Aday pardon değil. Evet. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar, sınav sorularını bize okuyor. Diğeri ise ben cevabı söylüyorum, işte örneğin doğru cevap B seçeneğidir diye. O da onu kodluyor. Bu şekilde sınava giriyoruz. Fakat şöyle bir şey oluyor. Son yıllarda genellikle bunu alanından kişiler seçmeye biraz daha özen gösteriyorlar. Biraz daha yaklaşın da sesin güzel çıksın aşkım. Evet. Tamam. Fakat bazen şu şekilde sorunlar oluyor. Siz tamamen okuyucunun okumasına bağlı olarak o sınava giriyorsunuz. Eğer süre zaten sınırlı, hani ek süre veriliyor görme engellilere Ne kadar? ama yarım saatlik bir ek süre var. Fakat bu bizim işte soruları yazmamız için ya da işte dinlemekle okumak arasındaki fark biliyorsunuz çok farklı, yani bir sınavı dinleyerek çözmek çok farklı bir durum. Bir de kişinin sesine göre çok değişiyor değil mi? Okuma hızına, okuma şeyine. İşte zaten hani süre bunlar için verilmiş ama eğer okuyucu da size üstüne yavaş okuyorsa, hızlı okuyamıyorsa, Veya imla telaffuzu düzgün telaffuzu değilse. kötüyse, yani her şeyden olumsuz etkilenebiliyoruz. Mesela şöyle de olabiliyor. Okuyucu geliyor, hiç yani o alanla ilgisi yok. Matematik işaretlerini bilmiyor. Ve siz orada onun matematik işaretlerini öğrenmesini vesaire beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. Yani çok fazla sıkıntılar olabiliyor okuyucularla ilgili ve ne yazık ki her yıl sınırsızca görme engelli bu sorunları yaşıyor. Hatta bu Sen yaşadın mı? Ben yaşadım. Sen de mutlaka yaşamışsın. Ben de yaşadım da senin yaşadığın daha yanıkındır. Ben kendi yaşadıklarımdan çok kısa bahsedeyim. Arkadaşlar, mesela lise sınavına girerken benim en son 2 tane soruya geri dönüp değiştirdim. Okuyucu değiştirmiş ama değiştirmemiş. Kodlayan kişi o şıkları değiştirmemişti. Ve ben onları yanlıştan doğruya çevirmişim. Yani 2 tane sorum yanlış işaretlendiği için istediğim liseyi 1 puanla falan kaçırmıştım. Ve şöyle, şu an bu sorun tabii yaşanmaz çünkü artık kamera var. Bu güzel bir uygulama, sınav salonlarında kameranın olması. Üniversite sınavındaysa şöyle, arkadaşlar benim zaten hep üniversite sınavına girerken bir hedefim vardı. O da derece yapmak. Sınavda ilk 100 içerisinde yer almayı çok istiyordum. Ve bunun için de zaten özellikle son yıl olmak üzere, fakat 4 yıl düzenli bir şekilde çalıştım. Son yıl her gün böyle sınırsızca çalışıyorum. Sonra sınav günü geldi. Bir de o zamanlar 2 oturum sınavlar. İlk oturum Mart'ta, ikincisi Haziran'da. Mart'taki sınava ben girdim. Okuyucu o kadar yavaş okudu ki, ama süre zaten hani yani sınırlı bir süre. Hızlı olmanız gerekiyor ve okuyucu yavaş okuduğu için ben o sınavı hani yetiştiremedim. Bir de Haziran'da sınav var. Motivasyonunuz da düşüyor. Şeye rağmen yoğun çalışmaya devam ettim. Haziran'daki sınavda çok şükür okuyucularım iyi denk geldi ama artık böyle hani hiç sınav kaygım yokken Haziran'daki sınava çok korkarak girdiğimi hatırlıyorum. Ve o üniversite sınavında Türkiye 25.'si olmuştum ben, ama bu sorun olmasa muhtemelen daha iyi bir sıralama olacaktı. Tabii ki 25. olmak da, yani hedefime ulaştım, ilk 100'de yer aldım.
Bununla ilgili belki ileride daha detaylı bir video da çekeriz. Aynen, nasıl hazırlandığın, Hem nasıl ha- hazırlandın aynen. hem de neden böyle bir hedef koydun, niye böyle bir şey yapmak Evet. istedim, eğitim hayatında ne gibi sorunlarla karşılaştık gibi bir video da çekeriz. İstiyorsan aşkım bu arada bir şey de anlat. Şimdi sınava girerken yanında ne alıyorsun? Farklı bir şey alıyor Girerken musun? Arkadaşlar, görme engelli kişilerin yanında farklı şeyler bulunabiliyor. Örneğin bu bastonla benim sınava girmem mümkün. Onun yanında farklı şeyler de var. Hı hı. Size göstereceğim şimdi. Arkadaşlar, bu elimde gördüğünüz şey, biraz yaklaşayım. Şu anda modern içinde görüyorsundur kağıt aşkım. var. İçinde şey kalmış. Benim tutmam gereken bir şey varsa tutayım. Bunu sana vereyim sınava girmeden önce. Alayım. İyi ki de videoyu çektik. Defter gibi bir şey kalmış. Arkadaşlar, bu tablet. Tablet deyince hani elektronik bir şey değil Yani arkadaşlar. elektronik bir şey değil. Aynen. Bunun adı tablet. Bunu da anlatacağız. Anlatacağız bunu da. Sonraki Bu da videolarda. kalem gördüğünüz. İyice yaklaştırayım, inşallah görünüyordur arkadaşlar. Aşkım görünüyordur ya. Daha zaten onu ayrıntılı anlatacağız ya. sivri Bu bir manuel bir şey arkadaşlar. Bunlar bizim Braille yazıyı okumamızı sağlıyor. Braille yazı Yazmayı. dediğimiz şey, görme engellilerin eğitim hayatında kullandığı yazı. Bize kağıtları orada sınava girdiğimiz salonda verecekler ve kağıda istediğimde not alıp işlemleri yapabileceğim. Bir tarafından deliniyor o çivi gibi olan kalemle. Evet. Öbür tarafından da kabartma çıkıyor arkadaşlar. Onu da parmaklarımızla okuyoruz. Onu Braille zaten yazı aslında çekeceğiz aynen. videoyla, daha Tamam, detaylı başka çekeceğiz. aşkım. Geçen durakta gördüğümüz yazı da oydu. Ben bu arada saate bakayım da geç kalmayalım. Sen bir yandan bak. 8 dakikamız var. 8 dakikamız var. Evet, kısa. Tamam, yetişiriz. Bir de abaküsü göstereceğim. Evet. Abaküsü çıkardım. Arkadaşlar, bu da abaküs. Bu ne işe yarıyor diyecek olursanız, bu görme engelli kişinin matematik işlemlerini yapmasına yarıyor. Merak eden olursa yorumlara yazın. Bununla ilgili de video çekeriz. Nasıl işlem yaptığımızla ilgili. Hangi işlemler diyecek olursanız, toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bütün işlemleri sizin yazarak yaptığınız bu toplama, çıkarma, çarpma 4 işlemi biz abaküsle yapıyoruz. Onun dışında matematikteki sayıları buraya not ediyorum ben. Bulduğum cevapları vesaire. Veya çok uzun soru olduğunda tablet kalemle yazmam da gerekebiliyor. Peki matematik mi daha iyi, sözelim mi? Arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Bu beni çok üzen bir konu. Recep sordu ama arkadaşlar, şimdi şöyle. Benim matematik zekam gerçekten iyi. Yani ben mesela böyle çoğu konuda kendimi asla övmem. Ama matematik zekam çoğu insandan daha iyi diye düşünüyorum. Fakat sayısal okuyamadım çünkü Türkiye'de yani aslında birçok ülkede, sadece bizim ülkemizde değil, görme engelliler henüz sayısal bölüm okuyup sayısaldaki meslekleri yapamıyorlar. Sınırlı sayıda diyebiliriz değil mi aşkım? Evet, Çok sınırlı. yani Var tabii hani yapanlar illaki vardır, var. mutlaka vardır. Çünkü bu deneyimler bizi bağlıyor, önceden de söylediğimiz gibi. Ama ben sayısal okuyup, ki denedim bu arada, hani lisedeyken ilk başta sayısal okumaya çalıştım. Ama ne oldu? Çok görsel anlatılıyordu. İşte her şey tahtada anlatılıyordu vesaire. Olmadı. Sonra mecbur eşit ağırlığa geçtim ve hukuk okudum. O şekilde oldu. Daha başka bu konuda eğitimle ilgili diğer şeyleri hani benimle birlikte de şeyleri başka zaman anlatırız. Sadece şunu söyleyeyim en son aşkım. Şimdi bizim görmemiz çok az olduğu için bir sınava böyle giriyoruz ama az gören bir insan... Çok az derken yani olmadığı için gibi. Yani neredeyse aynen. Aynen. Zaten Recep'te hiç yok. Ben de sadece ışığı fark ediyorum. O yüzden bu şekilde giriyoruz. Ama eğer sizde az görme varsa mesela, o zaman büyük puntolu kitapçık veriyorlar ve yine yanınızda biri oluyor sanıyorum. İnşallah yanlış bir bilgilendirme Galiba yapıyorsam o da hani bazılarını şey arkadaşlar yapıyor. düzeltir. Hani Büyük kodlama puntolu kısmına ki- girme. Aynen, büyük puntolu kitapçıkla kendileri soruları okuyarak giriyorlar. Aynen. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. İstiyorsan aşkım sen yürüyelim şeye doğru. Yürüyelim, ben Aynen. bir saniye beklersen şunları Tamam. tekrar poşete koyayım. Bir de arkadaşlar ben dönüşte Ayşe'nin yanında olamayacağım. Evet, Recep bir Belki Ayşe gidiyor. artık imkan olursa sınavı nasıl geçtiğini de çekebilir veya başka bir videomuzda da bahsedebiliriz. Evet, imkan olursa çekeceğim. Aynen. Yürüyebiliriz. Şöyle sağa doğru değil mi Ayşe? Tamam, Tamam. sen orayı takip et. Arkadaşlar, buranın yaşamı da biraz zordu bu arada. Bir de şey oluyor. Ama binaya girince görevliler yardımcı oluyor değil mi? Evet, görevliler eşlik edecek. Zaten görürsünüz onu birazdan. Sınava mı girecek? Evet. Evet, sınava gireceğim Sol ben. taraftan gidin. Sol mu? Hı hı. Son mu? Böyle düz mü Çok gidelim? gittiniz. Biraz Nasıl? düz daha. Tamam. Hafif sol mu? Direkt binanın önünde miyiz? Binaya yaklaştınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sorun değil, merdiven çıkarız. Ha bu arada şöyle de bir şey var. Genelde engelliler rampalara yönlendiriyorlar, görme engelliler. Aslında görme engellinin rampa Kullanacağı şey
merdiven daha rahat aynen, oluyor. Yani hani- rampa bizim için hatta daha zor oluyor. Çünkü tekerlekli sandalye için yapılmış. Ya tabii şöyle hani onun tercih eden görme engelli arkadaşlar da olabilir ama Vardır. o bir zorunlu Tam gibi sağa dönün, yapıyorlar. Tam sağa dönün. Aynen Direkt zorunlu. karşıda merdiven. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Merdivenleri çıkınca da kapat. Tamam çok sağ olun. Başarılar. Çok sağ olun. Teşekkürler. Aşkım şimdi sana vedalaşıyoruz. Beni almazlar artık. Sana başarılar Tamamdır. diliyorum. Sen yine de burada birazcık dur bence. Sonra kapat. Tamam. diye Şimdi düşünüyorum. şimdi Şimdi ben gireceğim. Bana eşlik edecekler salona kadar ve Tamam. sınava başlayacağım. tamam o zaman veda görüşmeni yap. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hocam Ve siz sonuna girecekseniz kadar- sonra 2-3 dakikanız var ama. Tamamdır ben hemen gideyim. Siz girecek misiniz? Yok ben girmeyeceğim. Görüşürüz. Sizin? Hı hı. Ayşe Begüm Başbuğ. Tamam hocam. Sizinki hocam ne? Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu anda sınavdan çıktım. Sanırım sınav öncesinde kendime nazar değdirdim çünkü matematik kısmı çok iyi geçmedi. Daha doğrusu şöyle iyi geçerdi ama yetiştiremedim soruları. Genel yetenek kısmını çok zorlamışlar. Türkçe aşırı vaktimi aldı. Öyle olunca genel kültür kısmı kolaydı bence. Bu arada aranızda KPSS'ye bugün giren varsa siz de sınavla ilgili yorumlarınızı bize iletebilirsiniz. Bu şekilde böyle çok da iyi geçen bir sınav olmadı bence. Ama şöyle zaten bu sınav benim için çok önemli değildi. Ben ara sıra sınavlara girmeyi seviyorum. Elimde puan olması hoşuma gidiyor. Ama uzun süredir en az bir yıldır böyle hiçbir sınava girmemiştim. Normalde 2-3 ayda bir ben duramıyorum işte. Üniversite sınavıdır, ALES'tir yani işime yaramayacak bile olsa sınavlara giriyordum ama şu an böyle aradan bir yıl geçince birazcık unutmuşum konuları. Öyle olunca birazcık zorlandım ama çok şükür bitti. Böyle sınav çıkışında da sizinle düşüncelerimi paylaşmak istedim. Eğer sınavlarla ilgili, görme engellilerin sınava girişleriyle ilgili daha fazla sorunuz varsa haftaya alan sınavı var. Orada cevaplayabilirim. Yeni bir video çekebiliriz. Sorularınız varsa lütfen yorumlara iletin. Bunun dışında size sınavlarla ilgili söylemem gereken bir başka şey. Üniversite sınavına işte ÖSYM'nin sınavlarına vesaire bu şekilde giriyoruz. Ama üniversite hayatında ben sınavlara farklı şekilde girmiştim. Onu da bir sonraki haftada anlatıyor olacağım nasıl girdiğimi. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın.